Bu güç kaynağı 350 wattmış. Buna ne yapacağız? Hangi parçalar ekleyeceğiz? Ya da komple yenileyecek miyiz? Sonuçta ben bu içindeki parçaları bunun değiştirdiğimde bu yenilenmiş oluyor. Yani sıfır bir güç kaynağına yakın düzeyde bir güç kaynağı haline gelmiş oluyor. Burayı çoğu kişi kaçırıyor. Yeniden merhaba arkadaşlar. Güç kaynağı videolarım bayağı talep gördü. Bu videolara devam edeceğim gibi geliyor. Ayrıca sizlere elinizdeki imkanlar dahilinde güç kaynaklarınızı, power supply ünitelerinizi nasıl yenilersiniz ya da daha uzun ömürlü nasıl yaparsınız bunu anlatmaya çalıştım. Bayağı talep geldi. Ayrıca şunu da belirteyim. Bu yapmış olduğum işlemler sonucunda ben bu güç kaynaklarını satmak zorundayım. Ki yeni parçalar, yeni komponentler, yeni kondansatörler, yeni transistörler, yeni MOSFET'ler bunları tekrardan satın alıp yeni içerikler üretebileyim. Yani kısaca şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu güç kaynaklarını güçlendirip yeniledikten sonra tekrar satışa sunuyorum. Bu yapmış olduğum ve tamamlamış olduğum projelerden sonra ortaya çıkan ürünleri satın alın ki ben bu projelere devam edebileyim. Bunu da hatırlatmak istedim. Bakın size doğruyu söyleyeceğim. Bu işlerden para kazanmıyorum. Hatta zarar bile ediyorum. Amacım sizlere bu işi öğretmek, bu işe teşvik etmek. Herkes eline havya, tornavida, lehim teli bunları alsın, bir şeyler yapmaya çalışsın. Benim amacım, isteğim bu. Hani birileri gibi teknik terimi fazla kullanmıyorum. Çünkü ben en ücradaki insanıma bile ulaşmaya çalışıyorum. O bile bunu öğrensin. Misal hani benim dağdaki çoban kardeşim bile bunu öğrensin. Hani birileri diyor ya, dağdaki çobanın oyu ile benim oyum bir mi? Hasta oluyorum bu lafa. Benim derdim bu değil. Benim derdim tüm toplumu kucaklamak. Tepeden bakmak değil. Hemen geçelim içeriğimize fazla uzatmadan. Elimde Asus kasalardan çıkma bir güç kaynağı var. Vento. Bu güç kaynağı 350 wattmış. Buna ne yapacağız? Hangi parçalar ekleyeceğiz? Ya da komple yenileyecek miyiz? Yenilemekten bahsediyorum. Yani bu uzun süredir belki kullanılmıştır, bilmiyorum. Artık içindeki parçalar ömrünü tamamlamış olabilir. Bu sebeple bu güç kaynaklarını ikinci el satın aldığınızda, bilgisayarınıza taktığınızda bugün ya da yarın arıza verebilir. İşte anlattığım diğer bir konu ise bu. Hani eski diyor. Ya arkadaş, ikinci el satın aldığın bir güç kaynağının bugün ya da yarın patlamayacağını nereden biliyorsun? Ben öyle mi yapıyorum? Ben önlemini almak için ömrünü tamamlamış kondansatör, MOSFET ya da buna benzer parçaları değiştiriyorum ki buna bir 10 sene daha ömür vermiş oluyorum. Hani haşa, ömür vermek sadece Allah'a mahsustur. Yani ileriye dönük kafada soru işaretleri bırakmadan ürünleri yeniliyorum aslında. Adam diyor ki ikinci el, doğru. İyi de bu ikinci el olmuyor baktığında. Yani kimse kimseyi kandırmasın. Sonuçta ben bu içindeki parçaları bunun değiştirdiğimde bu yenilenmiş oluyor. Yani sıfır bir güç kaynağına yakın düzeyde bir güç kaynağı haline gelmiş oluyor. Burayı çoğu kişi kaçırıyor. Yani yaptığım iş elbette sıfır değil ama yenilemekten bahsediyorum. Sonuçta biz bu ürünleri üretmiyoruz. Ülkemizde böyle seri üretim yapan bir transistör, bir kondansatör fabrikası yok. Zaten sorunun başlangıcı da buradan başlıyor aslında. Üretmiyoruz biz arkadaşlar. Sürekli dışarıdan satın alıyoruz. Satın aldığımız gibi bir de utanmadan birileri sürekli satın almayı teşvik ediyor. Bu olmaz. Üretmediğin şeyi dışarıdan satın alırsan elindeki dövizi kaçırırsın. Yani elin oğluna mahkum olursun. Bu zamanla böyle olur. O zaman tam bağımsızlık kimse demesin. Tam bağımsızlık böyle olmaz. Geçelim.
Şimdi bu güç kaynağında yapacak işlerimiz belli. Bu iki tane kondansatör değişecek. Daha sonra burada 12 volt katının soğutucusunda bir tane Schottky diyot, yani çapraz diyot eksik, tamamlanmamış. Buna ekleme yapacağım. Burada gördüğünüz bu Çin malı kondansatörler Japon kondansatör olacak. Varsa değişmesi gereken direnç gibi, MOSFET gibi, ne bileyim kontrolcü gibi parçaların hepsini değiştireceğim. Hemen geçelim. Bu iki kondansatörü değiştirip yenilemek için, hatta daha üst mikrofarad değere çıkartmak için böyle elimde iki tane parça niyetine kullanabileceğim güç kaynağı devresi var. Burada iki tane kondansatör var. Bakın, ben bu kondansatörleri sökeceğim bu şekilde. 2. 2 de burada. 4 tane kondansatör. Bu devreden çıkarttım. Yani yeniden satın almadım. Dikkat ederseniz. Buradaki kondansatörler düşük mikrofaradlık. Ben bu iki kondansatörleri paralel birleştirirsem, yani bu ikisi paralel, bu ikisi paralel olursa üzerindeki 330 mikrofarad çarpı 2 olur. Yani 660 mikrofarad olur. Bir de bunları aynı devre yapısına uygun olarak seri bağlarsam istediğim verimi ya da istediğim yükseltmeyi elde etmiş olurum. Bunları, bu 2-4 kondansatörü önce kendi içinde paralel bağlamalıyım. Daha sonra devre üzerine seri şekilde, devreye uygun şekilde bağlantı yapmalıyım. Bunları buraya geçirelim. Bakalım ne olacak. Bu arada burada 110 volt anahtarı var. Yani bu eski Amerikan usul. Bunun neden olduğunu belki birçok kişi bilmeyebilir. Daha önceden şebeke elektrikleri Amerika gibi bazı yerlerde 110 volt ile çalıştığı için buradan anahtarı çevirdiğinizde buradaki köprü diyotları devre dışı bırakıp direkt kondansatörlere 110 volt veriyordu. Şimdi bunlar artık yok. Bu sebeple bu anahtarı buradan iptal etmeliyiz. Bu aynı zamanda bizim Türkiye için tehlikeli. Çünkü bazı kullanıcılar bilmiyor. Bu anahtarı böyle 220'den 110-115 volt alıyor. Güç kaynağı patlıyor. Bunu yapanlar çok olmuştur. Bunu iptal etmemiz lazım. Bakın, 110 volt şebeke hattından sökmüş olduğum bakır kabloları, bunları paralel bağlamada kullanacağım. Yani hiçbir şey ziyan değil. Kondansatör montaj işlemini bitirdik. Bağlantı kablolarının diplerini silikonladım ki atlama yapmasın. Burada yüksek voltaj oluşuyor. Bu önlemi almak zorundaydım. Bu şekilde bitti.
Aynı şekilde kabın içine yerleştirdiğimde, yani güç kaynağı kabının içine yerleştirdiğimde burada herhangi bir sorun oluşmadı. Oluşmuyor zaten. Dikkat ederseniz bu kısmı da izole ettim. Kondansatörlerden buradan ilettim almasın diye. Bu şekilde tamam. Bu örneği daha önce görmemişsinizdir. Gerçi eski videolarımda anlattım ama pek dikkate alan olmadı. Elinizde daha yüksek mikrofarotlık kondansatör yoksa böyle eski güç kaynaklarından söktüğünüz düşük mikrofarotlık kondansatörleri önce paralel bağlayıp daha sonra kart üzerinde seri bağlantı şeklinde kullanabilirsiniz. Bu da size bir alternatif. Hani imkanı olmayanlar için. Bu şekilde bir test edelim, deneyelim. Çalışacak mı? Evet, çalışıyor. Bu şimdilik tamam. Yapacağımız diğer işlemler 12 volt katında olacak. Burada birçok kondansatör görüyorsunuz. Bu kondansatörler Çin malı. Biz bunların tümünü Japon yapacağız. Yakın zamanda ya da ileride bunlar patlayacaktır. İyi biliyorum. Daha uzun ömürlü olması için buradaki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane kondansatörü Japon yapacağız. Ayrıca burada 12 volt katında tek Schottky diyot, yani benim söylememle çapraz diyotlar. Bu arka tarafına bir tane daha yerleştireceğiz. Bunun devre üzerine delikleri hazır. Bakın burada delikler hazır. Burada bir tane Schottky diyot var. Tam karşısında bir tane daha var. Böyle bastırsam deliniyor zaten. Bakın. Delikler ortaya çıktı. Sadece arkaya bir tane daha Schottky diyot yerleştirip amper değerini yükselteceğiz. Belki bilmiyorum yapar mıyım. Bunu da anlatayım istedim. Bu 24 pin ATX kablo çok kısa. Bu nasıl olur bilmiyorum. Diğer kablolar da biraz kısa geldi bana. Aynı zamanda işlemci besleme kablosu da kısa geldi bana. Belki bu kısmı komple sökebilirim. Belli olmaz. Yani kablolar, kondansatörler de dahil. Burası kabak gibi olabilir. Tamamını söküp böyle yeni bir 24 pin ATX soket yerleştirebilirim. Bunun montajı biraz uzun sürecektir. Biraz zor iş bu ama yapacağız gibi geliyor, bilmiyorum. Aynı zamanda bunda tek işlemci besleme kablosu var. Şu tek bir tane. Böyle bir anakarta bunu yerleştirdiğimizde buraya bir soket daha gerekecek. Ama bu buraya sığmaz. Yani soket uyumsuzluğu var. Bu şekilde çiftli yapabilir miyim? Bunu da göstermeye çalışacağım. Mesela bunu buradan sökeyim. Buraya sığmaz. Olmaz. Ama buraya olur bu. Aynı soketi yan tarafına bir tane daha ekleyebilir miyim? Yani ikileyebilir miyim? 4 artı 4 8 pin işlemci güç kablosu yapabilir miyiz? Belki bunu da yapabilirim. Bunu da gösterebilirim. Yani bu içerikte birçok bilgiyi bir anda görmüş oluyorsunuz.
Evet. Bu 24 pini ayırdık. Bayağı uğraştım. En sonunda sökebildim. Bu kısa kalacaktı. Şimdi bunun yerine uzun başka bir 24 pin bağlantısı yapacağım. Kabloları karıştırmamak için mor, yeşil, işte gri, özel çıkışı olan kabloları önceden lehimledim. Karışmasın diye. Sadece geri besleme 12 volt, 3 volt, 5 volt ve 12 volt kaldı. Neredeyse bitirdim. Bu kısa 24 pin ATX kablosunu sökmüştük. Bunun montajını bitirdim. Elimizde uzun bir kablo var. Daha sonra ekran kartı için 6+2 8 pin 2 adet güç kablosu da ekledim. Ek olarak işlemci güç kablosu 4+4 8 pin. Bunu nereden temin ettim? Yine eski bir hurda diyebileceğimiz güç kaynağından bu işlemci güç kablosunu söktüm. Yani satın almadım. Hani birileri hurda çöp diyor ya bunlara. Bakın ne kadar işe yarıyor. Buradan söktüm. Bunu böyle çiftledim. Ancak burada bazı işlemler var yapmamız gereken. Onu da anlatayım. Şimdi bizim orijinal kablomuz buydu. Bu buraya giriyor. Ama ikinci oluşturduğum kablo buraya girmez. Neden? Çünkü bu kırmızı işaretlediğim soket modülünde işlemler yapmak gerekiyor. Aynı zamanda bu ikisi yan yana geldiğinde buraya oturmayacağı için buraya oturmuyor görüyorsunuz. Kalın geliyor. Ne yapmamız lazım? Bu kırmızı işaretlediğim yerleri inceltmemiz lazım. Yani törpülememiz lazım. Bunu da başarınca yani şu aradaki açıklık var ya bunu kapatmam gerekiyor. İkisini de törpülemem lazım. Tabi kablolara gelmeden çok ince bir kazıma işlemi yapmam lazım burada. Bu şekilde bu hazır olacak inşallah. Bunu yapınca size göstereceğim. Başka ne yaptık? Kondansatörlerin hepsini bakın Japon. Hepsi Japon kondansatör oldu. Tümünü değiştirdik. Bu gördüğünüz Çin malı kondansatörler çöp. Hani birileri çöp diyor ya işte asıl bunlar çöp. Çünkü ileride patlayacaklar mutlaka. Hepsi Nippon, Nikon, Panasonic bu markalardan kullandım Japon kondansatörleri. Bu neredeyse bitti. Bir de her özel çıkış kablosuna sıcak silikonla işlem yaptım. Diplerine işlem yaptım. Yani bununla sürekli oynayacağım için bu dibinden kopmasın diye bu kablolar, bu mor, yeşil, kahverengi ve gri kablolar kopmasın diye. Bir de burada mavi geri besleme kablosu var. Bunların hepsine silikonla güçlendirme yaptım. Bu bitti. Bir de ne yapacaktık? Burada Schottky diyot yoktu. Yani benim söylememle çapraz diyot yoktu. Buraya bunu ekledim. Lehimledim. Bunun işi bitti.
Yani 2 tane 20 amperlik Schottky diyotumuz oldu. Bu da tamam. Devreyi bitirdim. Lehimleme işlemini neredeyse bitirdim. Tabi bunu da montajını yapmadık, çalıştırmadık. Şimdi bu fan var elimde. Bu fanı da ışıklandırayım. Daha sonra bu kaba yerleştireceğiz. Aklıma gelmişken şimdi bu güç kaynağında anahtar yok biliyorsunuz. Direkt kabloyu soktuğunuzda böyle sokuyorsunuz. Burada elektrik var, dikkat edin çarpılırsınız. Buraya soktuğunuzda direkt olarak güç kaynağına elektrik veriyordu. Şimdi ne yapacağız? Onu da anlatayım. Burada bizim 110 volt, 230 volt anahtarı vardı biliyorsunuz değil mi? Size ilk baştan anlatmıştım. Bakın bu anahtarı ben ne yaptım? Böyleydi bu anahtar. Bu anahtara bir tane düğme yerleştirdim. Bakın. Bunu aç kapa düğmesi yapacağım. Böyle. Alın size anahtar. Zaten 110 volt kullanılmayacaktı. Yine parça üzerinden başka bir parçayı aktif hale getirdim. Yani kıvrak zeka diye işte buna deniliyor. Bunu da hallettim. Şimdi hemen geçelim diğer anlattığım tüm işlemleri yapmaya. Bu kadar yapmış olduğumuz işlemden sonra ilk defa çalıştıracağız. Ama siz böyle yapmayın. Sırayla her değiştirdiğiniz parçadan sonra mutlaka deneyin, çalıştırın. Daha sonra diğer işleme geçin. Açtım anahtarı. Start veriyorum. Haydi bismillah. Çalıştı. Güzel. Yapmış olduğumuz anahtarı kapatıyorum.
Kapattım. Açıyorum. Açtım. Ne güzel değil mi anahtar? Orijinal. Kapat. Aç. Ne güzel. Demek ki niyet iyi olduktan sonra her işin üstesinden gelinebiliyor. Bu küçücük anahtardan kendinize paylar çıkartın. İstediğim de bu aslında. Allah'ın izniyle bunu da başardık. Şimdi toplayalım bunu. Daha sonra doğal test işlemine geçeceğiz. Modifiye edip güçlendirdiğimiz güç kaynağını görmüş olduğunuz bu güçlü sisteme taktık. Şimdi doğal ortamda test işlemine geçtik. Test işlemi bitti arkadaşlar. Gayet iyi sonuçlar aldık. Bu güç kaynağı aslında bu değerin üstüne çıkmaması gerekir ki Allah'ın izniyle bunu da başardık. Birçok değişik işlemler yaptık bu güç kaynağında. Ve gördüğünüz iki ekran kartı Crossfire destekli güçlü bir sistemde çalışabilir hale getirdik. Umarım bu içerikten sizlere fayda sağlayan bilgiler edinmişsinizdir. Şunu da belirteyim. Bu işler tehlikeli. Gerçekten tehlikeli işlerdir. Mümkün olduğunca bu işlere girmemeye çalışın. Eğer hiçbir bilginiz yoksa benim eski videolarımı mutlaka seyredin. Çünkü orada tüm bilgiler var. Yani en başta benim eski videolarımı mutlaka seyredin. Oradan buraya gelin. Yoksa elinize alırsınız, bozarsınız. Çalışan güç kaynağını bozarsınız. Bunun da olmasını asla istemem. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar, bu içeriğimizin de sonuna geldik. Bu ve buna benzer değişik enteresan içeriklerin gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun. Destek vermeyi de unutmayın. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepiniz Allah'a emanet olun.